Şimdi göbek hazırlandı. Şimdi kapağın göbek kısmını dikmeye başladım. İpimi taktıktan sonra onu buraya yerleştiriyorum. Şu vaziyette. Ve dikiyorum. Arkadaşlar dikme şeklimiz hep aynı. Değişen hiçbir şey olmuyor. Önce şurayı ben bir tutturayım. Bu şekilde şurayı ben bir tutturayım. Şöyle. Şimdi bakın şu aralar açık. Bunları kapatacağız. Bu şekilde arkadaşlar buraları, şu araları dolduracak şekilde dikeceğiz. Sonra bunun içine koyup dikeceğim. Ve ondan sonra da şu çemberler var arkadaşlar. Bu da kutumun şöyle içine girecek şu vaziyette. Arkadaşlar bakın kapağı diktim. Kapağın üst kısmına da şöyle bir tutamak koydum. Şimdi şu halkaları dikmeye başlıyorum. Önce arkadaşlar şu beyazı diktim. Şuradan başladım. Diktim buraya geldim. Şimdi şu köşede dönme yapacağım için burayı sıkı dikmemiz gerekiyor. Buraya ben birkaç tur atıyorum. Şöyle. Dönerken çünkü kağıtlarımız gerilir. O da kağıdımızın yırtılmasına sebep olur. Onun için bu kısımları sıkı dikmemiz gerekiyor. Şöyle. Şurayı birkaç tur atalım buraya. Şimdi arkadaşlar burayı şu şekilde dönüyorum. Şu vaziyette. Şöyle. Bak, şu vaziyette. Ve şuradan giriyorum. Ve şuradan şöyle şu aradan kağıdı yırtmadan çıkıyoruz. Şöyle. Bu kısmı, bu dönme kısımları arkadaşlar. Buraları sıkı dikeceğiz. Şuradan giriyorum tekrar. Şöyle çıkıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi şurayı dikiyorum. Şununla şunu. Burada arkadaşlar mümkün olduğu kadar aralardan geçmeye çalışacağız ama burada ben aradan geçemediğim için mecburen şöyle dolaşacağım. Çünkü artık bazı yerlerde arkadaşlar aradan geçemeyince mecburen dolaşıyoruz. Şöyle şu aradan. Şuradan. Evet. Şu kısım. Şöyle. Aradan geçeceğiz. Bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi dönüyor. Böyle komple dikeceğiz. Şöyle 1, 2, 3 tarafı diktim. Sadece şu kısım kaldı. Burayı da birlikte dikelim. Tekrar
Şöyle köşeye geldiğimiz zaman bu köşe kısmı birkaç turla sıkıştırıyoruz. Çünkü dönüşte bakın geriliyor ya. Bu gerilmeden dolayı kağıtlarımız yırtılabilir. Ona mahal vermemek için ne yapıyoruz? Bu kısımları birkaç turda dönüyoruz. Sıkıca. Ne kadar çok dönersek o kadar sağlam olur burası. Şimdi şuradan şöyle iniyoruz aşağıya tekrar. Şimdi şurayı şu vaziyette kırıp şununla bunu birbirine sıkıca dikiyoruz. Sadece bu kapağın birinci sırasında bu şekilde kırma yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki bu ikinci sıra var ya, şu sıra. Bu sırada herhangi bir işlem, dönme işlemi yapmıyoruz. Şimdi şunu dikeceğiz. Şöyle yapıyoruz. Evet. Şimdi bunu şöyle kırıyorum arkadaşlar, şu kısmını. Burayı dikiyoruz. Şuraya. Alttan gidelim şu vaziyette. Bakın şu şekilde burayı da sıkıca dikiyoruz. İkinci sırayı da kapağın ikinci sırasında böyle zikzak olarak dikiyoruz. İkinci sırada herhangi bir köşelerde kırma falan yapmıyoruz. Düz olarak dikiyoruz. Bakın. Sonra bunu içeriden dikeceğiz. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi komple diktim. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle içeriye geçirelim. İç tarafa doğru. Ve içeriden de güzelce dikelim. İçeriden dikmek için iğne kullanmıyorum. Şunlardan şöyle daha önce göstermiştim. Yoğurt kapaklarının kabı olabilir arkadaşlar. Bu şekilde bir iğne yapın kendinize. Şu aralardan. Çünkü bunu bu şekilde rahat dikersiniz. Başka türlü bunları dikmek hayli zor olur. Böyle içeriden dikeceğiz. Bu şekilde. İğne dönmez arkadaşlar buralarda. Bunun için böyle uydurmasyon bir iğne yapacaksınız kendinize. Yoğurt kaplarının o plastik kapakları olur. Bakın hem esniyor da bu şekilde. Çepeçevre her tarafı dikeceğiz. Şöyle geçirdiğimiz zaman görüyor musunuz?
kutum. Böylece kutum ve kapağı arkadaşlar bitmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın, bu gövde, şu kapak. Kapakla gövde aynı. Yalnız buradaki fark sadece kapakta kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü. Kapakta kullandığım kağıdın ölçüsü 7 santime 15 santim. Gövdede kullandığım kağıdın ölçüsü 6 santime 13 santim. Yani gövdeyle kapak arasında sadece boyut farkı var arkadaşlar. Yapılışı aynı. Yani kapağı nasıl yaptıysam şu kapağı, gövdeyi de aynı yaptım. Tek bir farkla kapakta şöyle 2 tane şerit halka diktim. Burada ise, gövdede ise 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane halka dikerek gövdeyi tamamladım. Evet arkadaşlar, kapaklı kutum burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.